Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza gerçek bir fark yaratanla geliyoruz yine. Türkiye'de iyiliğin peşine düştük. Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşıyoruz. Hangi sınıftan, hangi dilden, ister Türk ister başka bir milletten olursa olsun biz Fark Yaratanlar programında bu ülkenin, Türkiye'nin bir anlamda iyilik haritasını çıkartıyoruz. İyilik, kendisi kadar şanslı olmayanlara şans yaratan insanların A takımını oluşturuyoruz. İşte o takıma sokacağımız, önerdiğimiz önemli bir isim var bugün. Melek Erman Köni adını bilmem duydunuz mu? Kendisi başarılı bir iş kadını. Ancak iş kadını kimliğiyle yeterli olamayacak kadar da büyük bir yüreğe sahip. Nitekim kendi çevresinde kalmak yerine Melek Erman Köni İstanbul'un en çok göç alan semtlerinden bir tanesinde çalışmalarını yoğunlaştırmış. Esenler'de kurulan bir merkezde İstanbul'un dışından yeni gelen çeşitli kadınların hayatını değiştirmek için çeşitli faaliyetler yapmaya başlamış. Kimilerine okuma yazma, kimilerine bir el işi ya da bir iş edinmesi için imkan sağlamış. Gerçekten Melek Erman Köni'nin hikayesi kendi içinde sığamayacak, kendi çevresine sığamayacak kadar büyük bir hikaye. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı son rakamlara göre Türkiye'de 4.930.000 kişi tek kelime bile okuma yazma bilmiyor. Ve daha acı ki 3.850.000'ni kadınlar oluşturuyor. Yani net olarak bir kez daha tekrar etmek gerekirse, yaşadığımız ülkede, güzel Türkiye'mizde 4 milyon kadın hiçbir şekilde okuma yazma bilmiyor. Maalesef bizi muasır medeniyetler seviyesinden uzaklaştıran rakamlar bununla da sınırlı değil. Türkiye'de kadınların %21'i okur yazar ancak herhangi bir eğitim kurumundan mezun değil. %37'si ilkokul, %7'si ortaokul, %10'u lise mezunu iken sadece %4'ü üniversite mezunu. Bu rakamlar şu anda bu programı izlediğiniz ekranda soğuk bir istatistik olarak gözünüze gözükse de hayata yansıması oldukça sıcak oluyor. Çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenemeyen kadınlar şiddete maruz kalabiliyorlar. Özgürlüğünü kazanamadığı için maddi ve manevi olarak birbirlerine bağımlı yaşıyorlar. Gittikleri hastanede oda numaralarını okuyamıyor, binecekleri otobüsün nereye gittiğini bilemiyorlar. Sosyal hayatın içinde biraz yarım, biraz eksik yaşıyorlar. Ve onlar eksik oldukça siz de eksik yaşıyorsunuz. Bu tablo karşısında devleti suçlamak ve sorumluluğu Ankara'ya, başkente yıkmaksa her zaman işin en kolayı. Ama her şeyi devletten beklemeyen, bu eksikliği kendi çabalarıyla gidermeye çalışan isimlerin çalışmaları da bu karamsar tabloda koskocaman bir fark yaratıyor. Melek Erman Köni başarılı bir iş kadını. Yıllardır tekstil sektöründe yatırımlar yapıyor. Köni'yi farklı kılansa enerjisini sadece iş için değil, sosyal sorumluluk projeleri için de harcıyor olması. Melek Erman Köni, Türkan Saylan'ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEV'de yıllardır aktif olarak görev alıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Beşiktaş Şubesi'nde kurucusu olan Köni, bir gün hiç tanımadığı insanların hayatına daha fazla dokunabilmek için kolları sıvamaya karar veriyor.
Hayatında daha önce hiç Esenler'e gitmese de İstanbul'da Esenler'in doğu ve güneydoğudan yoğun göç alan bir bölge olduğunu gayet biliyor. Arkadaşlarıyla Esenler'i pilot bölge olarak belirledikten sonra kadınlara yönelik saha araştırmalarına başlıyorlar. Sahada yaptıkları çalışmalarda Esenler'deki kadınların okuma yazma oranının çok düşük olduğunu tespit ediyorlar. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin desteğiyle Melek Erman Köhne Eğitim ve Kültür Merkezi'ni açmaya karar veriyorlar. Çeşitli ilçelerde okuma yazma kursu açtığımızda kursa gelecek insan bulamıyoruz bazı bölgelerde. Şişli, Beşiktaş bunlardan biri. Ama böyle bölgelerde de kuyruklar oluyor adeta. Arkadaşımız okuma yazma öğretmeni Yasemin Ersoy buralarda çok kursa geliyordu. Bakırköy Şubesi, Bahçelievler Şubesi onlara sırayla üyeydi. Onun önerisiyle bu semti seçtik. Ümraniye ve Esenler pilot bölge seçilmişti. Burada bir yer açmaya karar verdik. Yer açmaya niçin ihtiyaç duyduk? Çünkü hiçbir şekilde mekan yok buralarda. Bir kurs açacaksınız, bir dört duvar, çatı, böyle bir yer yok, size veremiyor. Ne devlet verebiliyor, ne okullar bir tane sınıf verebiliyorlar. Sınıflar 60-70 kişilik çocuklar. Çok yoğun göç almış bir bölge. Otogara yakınlığından dolayı doğudan, güneydoğudan ilk gelen kafileler burada yerleşmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla çok büyük bir potansiyeldi. Melek Erman König Eğitim ve Kültür Merkezi bir özel okul gibi dizayn edilmiş durumda. Özel okuldan tek farkı ise burada sadece çocukların değil, annelerin de eğitim görüyor olması ve tüm eğitimlerinin de ücretsiz yapılması. Bu merkezde yetişkinlere okuma yazma kursları verilirken okula başlamamış çocuklar için de okul öncesi eğitim programları düzenleniyor. Babalar içinse baba destek programı uygulanıyor. Ve böylece bir aile en küçükten en büyük bireyine kadar ihtiyacı olan eğitimi alabiliyor. Küçükken niye gidememiştiniz okula? Babam bizi göndermedi. Diyor, öğretmen erkektir, göndermiyordu. Arapça okuduk o zaman ama Türkçemiz hiç yoktu. Peki şimdi kızıyor musunuz böyle okumanın güzel olduğunu? Hem de nasıl? Vallahi babama beddua ediyorum. Niye bizi göndermedi? Böyle cahil kaldık. Üzülüyoruz. Çocuklarımı hepsini okuttum. Ama ben okumadım, üzülüyorum. Bu yaştan sonra geldim. Önce de hiç ismimi bilmiyordum. Hiç bir telefon, bir şey, hepsini öğrendim. 3 haftada hepsini çözdüm. Peki okuma yazma bilmezken ne tür zorluklar çekiyordunuz hayatta? Kızım hastaydı, Çapa'ya gidiyordum. 20 sene Çapa hastaneye gittim. Her gün gidiyordum, doktora soruyordum, başhekim odasına, buraya ne kadar zorluk çektim. Personel odasına, doktor odasına giriyordum. Üstünde yazıyordu, bilmiyordum. Şimdi gidiyorum, nereye gidiyorum, kendim okuyorum, içeri giriyorum. O kadar rahat bir şey, o kadar güzel bir şey. Yani gözümüz kördür bugüne kadar. Peki kendinizi bir kadın olarak daha güçlü hissediyor musunuz? Güçlü hem de nasıl. Herkese karşı gelebilirim. Bundan sonra ne hayaller ediyorsunuz peki? Ne yapmayı hayal ediyorsunuz? Milletvekili olacağım. Vallahi muhtarlık istemiyorum, milletvekili olmak istiyorum. Diploma alırsam olacağım. Daha devam etmeyi düşünüyor musunuz? Ben? Okumaya. Nasıl, ben hiç duracak mıyım? Vallahi okuyacağım Allah'ın izniyle. Güzel bir şeydi. Yani gözlerim yani açtı. Bugüne kadar hiçbir şey görmüyordum. Okuyacağız değil mi? Sesinizi duyuyor. Güzel oluyor, çok güzel. Yani %10 ben öğrendim. Bir kelime bilmiyordum. %10, %5 fark var. Hangi doktora gidiyorum, asistan burun fıtık ameliyat oldum, mesela sakat bıraktı. Bilmiyordum Türkçe. Doktora gidiyorum, geliyorum, bilmiyorum ne diyor. İsmimiz, her şey, yani bu zaten Nesrin Hanım çok güzel anlatıyor. Kız kardeşim dedi, geçen 2 sene gittim, dedim hiçbir şey anlamadım. Ama dedi siz çabuk, ben dedim her şey söylüyor tek tek. Nasıl bir harf yazacağım? Sesli harf değil mi? Küçükken gidememiş miydiniz? Ne oldu? Gidemedik, gönderilmedik. Onun için burayı doydum, geldim. Bir yere gidince nereye gideceğimiz, mesela hangi arabaya bineceğimizi bilmiyorduk. Şimdi biliyoruz, hani bileceğiz daha doğrusu, öğreniyoruz.
Ne değişti hayatınızda dersen? Bir şeyler değişti işte. Örnek mesela adımızı soyadımızı biliyoruz. Bir yere gidince bileceğiz. Hangi arabaya bineceğimizi bileceğiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Melek Erman Köhne Eğitim Merkezi'nde okuma yazma kursları yaklaşık 4 ay sürüyor. Dönem sonunda yapılan sınavla eğitime katılanlar artık belgeli bir okuryazar oluyor. Okuma yazma kursları kadın erkek herkese açık olsa da bugüne kadar kursa sadece kadınlar başvurmuş durumda. Biz 11 kardeşlik, ufaktık biz. Hepimiz birbiri peşin olmuştuk. Benim söyleme sahip memelerime koydular. Bez koydular ki okula gitmesin, kalabalık okutturamayacağız diye. Küçük ben 4. benden ufakları gitti. Ondan sonra da ben de buraya başvurdum. Okuma yazmayı öğrenmek istiyorum. Peki okuma yazma bilmezken ne tür zorluklarla karşılaşıyordun? Hastaneye gidiyorsun bilmiyorsun, arabaya biniyorsun bilmiyorsun, evin adresini bilmiyorsun, sokak numaranı bilmiyorsun. Yani öğrenmek istiyor yani en azından. Gelenlerden hayatında ne değişiklikler oluyor? Kendilerine en başta güven kazanıyorlar, cesaret geliyor, hayatları kolaylaşıyor. Bir öğrencim var, hiç unutmam. Kocasıyla iddiaya girmiş, öğrenirsin, öğrenemezsin diye. Benim söylediklerimi yaptığı için, yani hepsini yaptığı için çok güzel okudu. Ve eşinden de güzel bir hediye kazandı. Peki sadece bayanlara mı veriliyor burada yoksa erkekler de geliyorlar mı okuma yazma? Şimdiye kadar erkekler hiç müracaatta bulunmadı. Genç kızlar geliyor. Orta yaşlı hanımlar, yani her yaştan hanım, genç kız bulunuyor. Buraya geldikten sonra kendim öğreniyorum. Onlardan da bir şeyler öğreniyorum. Bir şey öğretmek birilerine çok güzel bir şey. Çok memnunum. Yaşım, sağlığım el verdikçe de yapacağım. Uçmak istemiş, bir gün Kardar'a gitmiş. Bu merkezde eğitimler tamamen gönüllü eğitmenler tarafından veriliyor. Çeşitli kuruluşlarda görevli öğretmenler, üniversite öğrencileri geleceğin bir fark yaratan adayı olarak zamanlarını, akıllarını ve en önemlisi kalplerini yeni kuşakların eğitimine adıyor. Okuma yazma kurslarına, Açev'in bu seminerini alıp da okuma yazma dersi vermeye hak kazanan gönüllülerimiz var. Bir ordu. Onlar giriyorlar. Etüt sınıflarına abla abiler, Çağdaş Yaşam'ın üniversiteli burslu çocukları var. Onlar çok destek veriyorlar. Kültür Üniversitesi'nden çok destek alıyoruz. Yaz okullarında özellikle. Daha sanatsal ağırlıklı derslerde. Dans gibi, drama gibi, müzik gibi onlardan çok destek alıyoruz. Pasif içiciler, yani sigara içmedikleri için, sigaraya alışkın olmadıkları için sigaradan daha çok etkileniyorlar. ÇYDD'nin Melek Erman Köhne Eğitim Merkezi'nde yalnızca anne ve çocuklara eğitim verilmiyor. Kurslara ve eğitim aktivitelerine katılan kişilere sağlık, diş, göz taraması gibi tıbbi hizmetler de sağlanıyor. Ayrıca kursiyerlere tiyatro, müze gezisi, konser gibi sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Ailelerin üniversite yaşına gelmiş çocukları için de burslar sağlanıyor. Dershane olanakları araştırılıyor. Okumak isteyen gençlerin sonuna kadar gidebilmeleri için tüm yollar deneniyor. 1 saat ders çalışıyoruz. Okulda işlediğimiz konuları tekrar ediyoruz. Burada okuldan öğrendiğimiz şeylerden daha çok şey öğreniyoruz. Seviye belirleme sınavından geçen senekine nazaran bu seneki notum çok güzel oldu ve sınavlarımda bana çok yardım etti. Benim kızım Merve Aras. O 8. sınıfı bitirdi. Babası dedi ki okumasın artık, o çalışsın. Baktım kızım bir haftadır ne yemek yiyor, ne doğru dürüst konuşuyor, sürekli ağlıyor diyor. Ben başarılıyım, hep takdirlerim var. Niye beni evde tutuyorsunuz? Ben bir tekstilde yani beni çürüteceksiniz. Neyse burayla tanıştım. Dedim işte benim bir kızım var, okumak istiyor, okutamıyoruz. İşte tanıştık, ona kıyafet aldılar, yazdırdılar, desteklediler onu. Şimdi İngilizce öğretmeni olacak Allah'ın izniyle.
Yani öğretmenleri olsun, dershaneye yazdırmışlar. Yani herkes onu çok seviyor. Çünkü saygılı, derslerine bakıyor, çalışkan. Şimdi çok mutlu, ben de mutluyum. Hem benim hayatım kurtuldu hem onun hayatı. 8. sınıfı bitiren çocuklara her sene 2-3 çocuğa burs veriyoruz. Dershaneye gitmelerini sağlıyoruz. Dershanelerle konuşuyoruz, indirim alıyoruz. Bunların 8'i bitirdikten sonra bir liseye kaydolmasında da çok küçük yardımlar oluyor. Küçük ama sonuç alınabilen. Yani bazıları okuldaki yedek listelerini bile takip edip de kendi puanlarının açıldığını bile izleyemiyorlar. Aileler o bilinçte değil. Gidip okuldan onu takip edemiyor. İnternet açıp bakamıyor. Öyle çok çocuğu yedekten istedikleri meslek liselerine koyduk. Burslu çocuklarımız bunlar. Esenler'de bu eğitim vaası 2007 yılından beri hizmet veriyor. Kuruluş günlerinde çeşitli zorluklar yaşansa bile eğitime gönül veren yürekli insanların çabaları ve eğitime ihtiyacı olan isimlerin katkılarıyla çağdaş bir yaşam merkezi kurulmuş durumda. Benim ilk korkum esas nereden bu kadar kursiyere ulaşabiliriz, nasıl bu çocukları kendimize çekebiliriz gibiydi. Ama Yasemin sağ olsun beni orada çok destekledi. Sen hiç korkma, burası öyle bir yer ki duyan gelecek dedi. Hakikaten bugün aşağı yukarı her öğrenim yılında 300 tane bireye ulaşıyoruz. Bunların çoğu bir aile de oluşturuyor. Onun dışında 250'ye 300'e yakın yedek listemiz var yani. Böyle bir yerimiz olsa, 2 yerimiz olsa ikisinde de bu faaliyetleri böyle mükemmelen götürebileceğiz. Esenler'de yürütülen bu çalışma sadece eğitim alan ya da eğitim veren insanların değil, Melek Erman Köni'nin hayatını da temelden değiştirmiş. Hayata anlam katan bir şey diye düşünüyorum. Hayatın monotonluğunu, ticaret içindeyim. Ticari hayatın al sat o günlük rutinini bir insanın ruhunun beslenmesi mümkün değil. Yaşamak anlam katıyor. Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırabilmek büyük bir haz sağlıyor. O dönüşümü gördüğünüzde o kişilerde. Okuma yazma bilmeyen bir insanın okumaya başladığı zaman, o harfleri birbirine çattığı zamanki gözündeki ışıltı çok müstesna bir duygu uyandırıyor insanın içinde. İyi hissediyorum, çok iyi hissediyorum. Arzu ederim daha genişletebilmek, büyütebilmek, daha bir maddi katkı sağlayabilmek, başka kurumlarla işbirliği içinde daha çok insana ulaşabilmeyi arzu ediyorum yani. Demek ki çok iyi hissettiriyor ki daha da fazlasını istiyor insan. Hayata bakış açım değişti. Önceliklerim, değer yargılarım değişti. Değer verdiğim şeyler yer değiştirmeye başladı. Bu tür manevi olaylardan fırsat eşitliği yaratabilmek, o gizli kalmış yıldızları ortaya çıkarabilmenin verdiği büyük bir haz var. Orada büyük bir tatmin duyuyorsunuz. Bunu başka alanlarda pek kolay duymanız mümkün değil. Yani özellikle insan yani yaş ilerleyip daha da olgunlaştıkça hayattaki değerleri böyle yer değiştiriyor ama yer değiştirecek bir alan bulmalısınız. Böyle güzel bir alan işte. Orada bunlar öncelik kazanıyor. Melek Erman Köni yıllar önce sadece bir iş kadınıydı. Finans dünyasının rakamsal dünyasında yüzdelerle ölçülen bir hayatı vardı. Ancak o herkesten farklı olarak içindeki iyi niyetin elinden tuttu. Hiçbir maddi çıkar gözetmeden kendisinden daha az şanslı olan insanların hayatını değiştirmeye karar verdi. Onların gözlerindeki ışığa güvendi ve binlerce kalpte kuşaklar boyu sürecek okur yazar kocaman bir fark yarattı. Fark Yaratanlar programı farklı bir çizgide ilerliyor. Hangi sınıftan olursanız olun, eğitim seviyeniz ya da yaptığınız iş ne olursa olsun. Eğer bu ülkenin insanına, sizin kadar şanslı olmayan insanların hayatına bir parça katkınız varsa lütfen siz de bu programa başvurun. Türkiye'nin iyilik haritasını çıkartıyoruz. A takımını oluşturuyoruz bir anlamda. Siz de bu Fark Yaratanlar kadrosunun içinde yer alın. Kısa bir aradan sonra bu programa nasıl başvuracağınızı yine sizlere anlatarak programımızı bitireceğiz.
Sevgili seyirciler, The Seed salonundayız, Sabancı Müzesi'ndeyiz ve Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla hazırladığımız bu programda katılımcıları, programımızın bir danışma kurulu var. Saygın isimlerden oluşan bir danışma kurulu her ay toplanıyor ve bir oylamayla ince eleyip sık dokuyarak onlar belirliyorlar. Bize düşen görev onların belirlediği isimleri sizlerle tanıştırmak, ekrana taşımak oluyor. Yani gerçekten son yıllarda yaptığımız en ciddi organizasyonlardan bir tanesinde yer alıyoruz desek sanırım yalan olmaz. Fark Yaratanlar bir anlamda bu haliyle Türkiye'de bambaşka bir çizgide devam eden bir program diyebiliriz. Eğer siz de bu programa katılmak istiyorsanız ya da siz de fark yaratan birilerini tanıdığınızı düşünüyorsanız lütfen internet adresimizi ziyaret edin. www.farkyaratanlar.org'a girip orada katılım formunu doldurabilirsiniz ya da bu programın kaçırdığınız bölümlerini seyredebilirsiniz. Ya da bize telefon edin. 212-249-23-14 nolu telefonda sizin karşınızda olacağız ve sizleri doğru kanallara yönlendireceğiz. Yeni bir Fark Yaratanlar'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi